Dostlar selamünaleyküm. Bugün yine gündem konuşalım. Çünkü gündemde önemli bir konu var. İsrail en son Katar'ı vurdu. Tabii Katar'ı vurunca akla sıra Türkiye'de mi sorusu geldi. Bu sorunun gelmesi için de aslında çok fazla kafa yormaya bile gerek yok. Çünkü zaten kendileri Doha'yı vuran Ankara'yı da vurur gibi söylemlerle ortalığı alevlendirmeye çalıştılar. O yüzden bugün bu konuyu konuşalım. Neler oldu? Neler oluyor? Neler olacak? Gerçekten İsrail yakın bir zamanda Türkiye'yi de vurmaya cesaret edebilir mi? Bu işler nereye doğru gidiyor? Bugün hızlıca bu soruları cevaplayalım. İsrail'in saldırganlığına son zamanlarda iyice alıştık. Bu doğru. Gazze Savaşı başladığından beri İsrail her fırsatta belli başlı ülkelere saldırıyor. Mesela son yaşadığımız olayda İsrail örgütü 48 saat içerisinde 3 ülkeyi vurdu. Suriye, Katar ve Yemen. Yemen artık alıştığımız bir haber. İran'la yaşadıkları gerginlikten dolayı Lübnan ve Yemen'i zaten defalarca vurdular. Bu saldırılara iyice alıştık. Hatta bu sürecin sonunda Yemen ve Lübnan'ın garantörü konumundaki İran'ı bile vurdular. Yani süreç önce müttefikleri sonra garantörü vurma şeklinde ilerledi. Aslında bu saldırılara baktığınız zaman İsrail'in bölgeyi kaosa sürüklemeye çalıştığını söylemek çok zor değil. Tabii böyle olunca akla başka bir şey daha geliyor. İsrail'in esas hedefi hiçbir zaman Yemen, Lübnan, Suriye ya da İran değildi. Esas hedef her zaman Türkiye'ydi. Ama tabii ki Türkiye İran'a yaptığı gibi öyle kolay kolay vurulabilecek bir devlet değil. Onun için cesaret gerekiyordu. Son zamanlarda yaptığı hiçbir şeyin bedelini ödemediği için İsrail bu cesarete sahip olmaya başladı. Ve Türkiye'nin müttefiklerine de saldırmaya başladı. İlk önce Suriye'yi vurmaya başladılar. Ki bu şaşırtıcı olan kısım değil. Yani en beklenmedik saldırılar Suriye'ye düzenlenen saldırılar değildi. Suriye ile İsrail sınır komşusu ve şu an Suriye yeniden devletleşme sürecinin içine girmiş durumda. Böyle bir şeyin İsrail için çok büyük bir tehdit olduğunun herkes farkında. İşte İsrail bu tehdidi daha da büyümeden bertaraf etmenin peşinde. O yüzden diyorum Suriye'ye yaptığı saldırılar şaşırtıcı değil. Ama geçen gün gerçekten şaşırtıcı diyebileceğimiz bir saldırı yaptılar. Bundan sonra da tabii ki sıra Türkiye'de mi sorusu sorulmaya başlandı. İsrail, Katar'ın başkenti Doha'ya saldırdı. O sırada Doha'da Hamas heyeti ateşkes önerisini konuşuyordu. Yani aslında orada bir barış toplantısı vardı ve İsrail bu toplantıyı hedef alarak esas niyetini bir kere daha göstermiş oldu. O toplantının istihbaratını aldıktan sonra İsrail Hava Kuvvetleri harekete geçti. İsrail'den 10 savaş uçağı ve insansız hava araçları havalandı. Doha'da ard arda 10 patlama sesi duyuldu. Saldırı 10 dakikada tamamlandı. İsrail zaten saldırıyı yaptığını kabul etti. ABD ne olduğu belli olmayan açıklamalar yaptı ve konuyu kapatmaya çalıştılar. Ama tabii ki burada çok fazla soru işareti var. Hatta bu saldırı bir milat bile diyebiliriz. Artık işler bambaşka bir boyuta evrildi. Öncelikle Körfez ülkeleri artık ABD'ye güvenemeyeceklerini anlamış olmalılar. Bunu da iki açıdan anlamaları lazım. Birincisi Katar'la ABD'nin sözde bir işbirliği anlaşması vardı. Yani şu an ABD'nin İsrail'e çok daha sert şekilde karşı çıkması ve hatta müdahale etmesi gerekiyor. Ama tabii ki öyle bir şey olmadı. Yani bu ne demek? ABD ile ilişkilerin iyi olması İsrail barbarlığına karşı bir şemsiye değil. İsrail saldıracaksa saldırıyor. ABD'yi de sallamıyor. İkincisi de ABD'nin savunma sanayisine güven olmayacağını, askeri teknolojisine güven olmayacağını bir kere daha görmüş oldular. Katar'da ABD'nin en gelişmiş radarları var ama bu saldırıyı göremediler. Hatta olayın şöyle olduğu söyleniyor. İsrail'den uçaklar havalandıktan sonra Türkiye Katar'ı uyardı ve Hamas liderleri bu şekilde kurtuldu. Saldırıya 8 dakika kala Türkiye haber verdi ve Katar hemen Hamas liderlerini tahliye etti şeklinde konuşuluyor. Mümkün mü derseniz fazlaca mümkün bir seçenek. Çünkü toplantının yeri tespit edilmiş. Uçaklar havalanmış. İlk bomba düşene kadar kimsenin ruhu duymamış ve böyle bir ortamda Hamas liderlerine bir zarar gelmedi. Demek ki Katar bunu haber almış. Kim haber verebilir? ABD desiniz açıklamalara bakınca ABD'nin saldırıyı patlamalardan sonra öğrendiği çok net. Ürdün ya da Suudi Arabistan olabilir. Çünkü İsrail savaş uçakları Katar'ı bombalamak için buralardan geçmek zorunda. Ama tabii ki bu iki ülkeyi az çok biliyorsanız bunların İsrail'e hava sahalarını açmış olma ihtimallerinin Katar'a yardım etmekten çok daha yüksek olduğunu bilirsiniz muhtemelen. Bunlar hava sahalarını bile açtılar. Böyle bir ortamda da zaten elde tek seçenek kalıyor. O da Türkiye'nin Katar'ı bilgilendirmesi. Dediğim gibi ABD'nin gelişmiş radarları, silah sistemleri, savunma sistemleri hiçbir işe yaramadı. İnşallah Körfez bu işin ABD ile yürümeyeceğini anlamıştır. Yavaş yavaş Türkiye'ye doğru yönelmeye başlarlar. Bizim savunma sanayimiz onların bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda ki günden güne de daha da gelişiyor. Yeter ki ABD ile olan bağlarını koparıp gelebilsinler. Peki şimdi gelelim esas soruya. Şu
Şu anki pozisyonda bugün Katar, yarın Türkiye diyebilir miyiz? Yani bugün Doha'yı vuran yarın Ankara'yı vuramaz mı? Tabii ki vuramaz. Bu iş öyle basit değil. Ama meselenin o noktaya gitmesi için İsrail şu an elinden geleni yapıyor. Şu an Türkiye doğrudan İsrail'i vurursa İsrail bayram eder. Çünkü ABD'nin bu kadar desteğini almışken Türkiye ile olan hesabı kapatmak istiyorlar. Ama Türkiye buna şu an için müsaade etmiyor. Benim anladığım Orta Doğu'da şu an stratejik bir çarpışma var. Türkiye ile İsrail arasında bir savaş çıkacak mı? Kesinlikle çıkacak. Bakın bu bir savaş çığırtkanlığı değil. Bu bir durum tespiti. Bu bölgede İsrail ile Türkiye'nin savaşmaması gibi bir ihtimal yok. Bu gerçekleşecek. Sadece mesele ne zaman ve nerede gerçekleşeceği meselesi. İşte şu anki o stratejik çarpışma tam olarak bununla alakalı. İsrail son günlerde Türkiye'yi iyice tahrik etmeye başladı. Ve benim gördüğüm olay şu. Türkiye bu savaşı İsrail'in istediği yer ve zamanda değil, kendi istediği yer ve zamanda çıkaracak. Şu an savunma sanayini rahatlatmak için biraz daha zaman kazanmaya çalışıyor. Ve İsrail de bunun farkında. Bundan 3 yıl sonra artık Türkiye'nin durdurulamaz bir güç haline geleceğini biliyor. Uzun menzilli balistik füzelerden milli savaş uçağına kadar birçok program tam anlamıyla olgunlaşmış olacak. Ondan sonrasında Türkiye'nin İsrail'e yapacağı müdahale bir yıldırım harekatı şeklinde olur. Yani ABD ne olduğunu anlayamadan mesele tamamen kapanmış olur. O yüzden İsrail o noktaya gitmeden bu işin başlamasını istiyor ve Doha saldırısı bir milat. Bakın İsrail'de medya ve akademik camia bir nevi örgütün sözcüsü gibidir. Yani İsrail örgütü bir şeyler planlıyorsa bunu medya ve akademik camia aracılığıyla önceden duyurur. Medya ve akademik camiadaki etki ajanlarını kullanır. Bu etki ajanlarından biri, yani bu konudaki en önde gelen örgüt üyelerinden biri, İbrani Üniversitesi'nde jeopolitik ve siyaset bilimi dersleri veren akademisyen Meir Masri. Bu adam Katar saldırısının hemen arkasından önemli bir açıklama yaptı. Doha'ya saldıran Ankara'ya da saldırabilir dedi. Aslında bu sadece şu an yaşananın açıklamaya dökülmüş olması. Çünkü Katar saldırısı Suriye saldırısına falan benzemiyor. Katar hiçbir şekilde İsrail için silahlı bir tehdit oluşturmuyor. Hatta Gazze Savaşı'nda barış olacaksa bunun sağlanacağı yerlerden biri Katar. Çünkü görüşmeler bile burada yapılıyor. Bu yüzden de Katar saldırısını sadece bir Katar saldırısı olarak göremeyiz. Peki mesaj Türkiye'ye mi verildi? Ya da Türkiye mesajı aldı mı? Türkiye bu mesajları alalı çok oldu. Savunma sanayinde bu kadar hızlı hareket etmenin elbette bir sebebi var. Türkiye boşuna bu kadar yoğun çalışmıyor. Belki Doha'yı vuran Ankara'yı vuramaz. Buna cesaret edemez. Ama en nihayetinde hedeflerinin o olduğunu görmemek için beyinsiz olmak lazım. Peki ne yapmalıyız? Evet, Türkiye şu an her şeyin kendi belirlediği yer ve zamanda olmasını istiyor. Ama bence artık bu konuda ciddi bir meydan okumanın zamanı geldi. Sadece söylem düzeyinden de bahsetmiyorum. Eylem düzeyinde bir meydan okuma. Türkiye şu an Katar'daki Hamas yetkililerini bir uçakla gizlice Türkiye'ye getirdikten sonra da bunu bütün dünyaya ilan etmeli. Hamas yetkilileri Türkiye'nin garantörlüğü altındadır diye açıklama yapmalı. Bakalım böyle yaptığında aynı İsrail Katar'da yaptığını, İran'da, Yemen'de, Suriye'de yaptığını Türkiye'de yapmaya cesaret edebilecek mi? Biz diğerlerine benzemeyiz. Biz ABD'nin silah sistemlerine muhtaç değiliz. Biz savaştan korkacak, sinecek bir millet de değiliz. Bizde er meydanı kurulduğunda talep geri çevrilmez. O yüzden diyorum, Türkiye artık bu konuda meydan okumalı. Zaten İsrail'in Gazze'den dolayı ödemesi gereken bir bedeli var. Yani illa Türkiye'ye savaş ilan etmesine gerek yok. Ve bu noktada gerçekçi olmak lazım ki bu bedeli ödetebilecek tek bir devlet var, o da Türkiye. Bakın ben heyecan aramıyorum. Çok gerekmedikçe savaşa hevesli bir adam da değilim. Ama rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardı, onu da biliyorum. Biz millet olarak savaşı sevmeyiz. Ama söz konusu vatansa dünyanın şah damarını keseriz. İşte ben bu potansiyeli biliyorum ve buna göre konuşuyorum. Allah'a emanet olun.